Sevgili takipçilerimiz, bu paylaşımımızda sizlere İznik'ten bahsedeceğiz. Genel bir bilgi vereceğiz güzel görüntüler eşliğinde. Kentin şu an gördüğünüz Roma dönemi caddelerinin hala yaşayan, doğrultularıyla hala yaşayan Roma dönemi kuzey, güney ve kenti kuzey, güney ve doğu batı şeklinde kesen Roma caddelerinde anlatacağız. Bu caddeleri kapsayan surlarını, kent kapılarını ve buraya geldiğinizde, İznik'i gezmek istediğinizde Roma dönemi İznik'inde sokak sokak nerede hangi Roma yapısının olduğunu sizlere anlatacağız ve bunların açık adreslerini vereceğiz. Kolaylıkla gelip bu videoyu izlerken kentteki o yapıları da görebileceksiniz. Şimdi bu baktığımız videoda kenti bir antik dönem kentlerinde olduğu gibi Cardo Maximus ve Decumanus Maximus dediğimiz, yani kuzey, güney ve doğu batı doğrultusunda Roma kentlerini veya işte antik çağ kentlerini kesen caddeleri çok kolaylıkla görüyoruz ve İznik hala bu Roma dönemi caddelerinin izlerini, doğrultusunu hala yaşatıyor ve bu caddelerden altına inseniz, 3 metre aşağısına inseniz Roma dönemi yollarıyla karşılaşıyorsunuz. Şu an inemezsiniz belki bazıları da ama bir yerde inebiliyorsunuz. İstanbul Atatürk Caddesi üzerinde bir yerde. Bunun videosunu da vermiştik zaten. Onun da bir videosunu burada küçükte paylaşırız. Onun altına indiğiniz zaman orada çini filan da satılıyor günümüzde. İznik çinisi filan satılan da bir yer var zaten. Orada Roma dönemi caddesini görebiliyorsunuz. Şimdi kentin işte kapıları var dediğimiz gibi. Milattan sonra 1. yüzyıl yazarımız var, Strabon. Strabon buraya gelmiş ve kentin tam bu caddelerin kesiştiği yerde durmuş ve buradan şöyle söylüyor. Buradan baktığınızda diyor kentin 4 kapısını da görürsünüz diyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. 2000 yıl önce Strabon'un yaptığını biz yaptığımız zaman, kentin ortasında durup baktığımız zaman gerçekten de o 4 kapıyı da neredeyse görebiliyorsunuz. Şimdi bu caddelerin kesiştiği yerde de aynı zamanda bir tetrapilon, yani bir anıtsal kapı da varmış. Bunu da söylüyor antik kaynaklarımız bize. Bu kapının bir kazı yapılmış ve eski hükümet konağının arkasında bir tetrapilona ait bazı parçalar bulunmuş. Eski hükümet konağının arkasında yapılan kazı tam olarak bu ortaya rastlamıyor. Bu kuzey, güney, doğu, batı doğrultusundaki caddelerin ortasına rastlamıyor ama yakınına rastlıyor. Belki de bu tetrapilonu biraz bir yere taşıdılar. Öyle bir durum oluşmuş olabilir. Kentte günümüzde üçünün izlerinin durduğu 4 tane kapı var. Şimdi bunlardan birisi İstanbul Kapı. En dıştaki kapısı var bu İstanbul Kapı'nın. Şimdi kentin dediğimiz gibi 4 kapısı var. İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Yenişehir Kapı ve Göl Kapı. İstanbul Kapı ile başlıyoruz. Kentin en dışında olan bir kapı var. Asıl buradan girdiğiniz zaman gördüğünüz kapı İstanbul Kapı'daki bu değil. 13. yüzyıl başlarında Laskaris Hanedanı'nda 1204 sonrasında Laskarislerin burada hüküm sürdüğü dönemde yapılmış bir kent kapısı var. Daha sonrasında da tabii hemen içeride de orta kapıyı, asıl İstanbul Kapı'yı görüyorsunuz. Çok gösterişli bir kapı. Yapıldığı dönemde herhalde bir zafer takı şeklinde yapılmıştı. Milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı biliniyor. 123 senesinde de İmparator Hadrianus'un kenti ziyarete geldiğinde bu kapıdan girdiği de biliniyor. Şimdi kapıda bir kitabe var. Gaius Cassius Crestos'un gayretleriyle yapımı tamamlanan bu kapıyı Prokonsul Plancius Varus imparatorluğun yüce evine ve eyaletin önemli kenti Nikaya adadı diyor. Aynı zamanda kapı Vespasianus Titus ve Domitianus'a da adanmış. Dediğimiz gibi bu bir zafer takı olabilir. Çünkü bu şunu da söylememiz lazım. Bu kapı yapıldığında acaba kentin surları buradan mı geçiyordu? Yani günümüzdeki İznik kentinin surlarının doğrultusunda mı geçiyordu? Bu tam bir bilinmezlik. Bir gerçek üzerinde araştırmacıların fikir birliğine vardığı bir kanı yok burada. Kentin bunlar sadece zafer takları veya işte kent giriş kapıları da olabilir. Surlar daha da içeride olabilir. Ciddi bir tabii kazı da yapılamayacağı için İznik'te, çünkü bir yerleşim alanı her şeyden önce. O yüzden de zaman zaman yapılan kurtarma kazılarında elimize neler çıkarsa onu görüyoruz. Fakat İznik çok bereketli bir yer arkeoloji açısından. Hemen her yerden bir şey çıkıyor. Sokak aralarında gezdiğinizde sizi Roma dönemi taşlarıyla karşılaşmanız işten bile değil zaten. Kapının portcullis denilen bir yapısı var. Şimdi buraya geldiğimizde onu bir görürüz. Gösterebiliriz sizlere. İçeri baktığınızda kapının tam altına gelip başınızı kaldırdığınızda içerlik bir bölümü olduğunu görüyoruz. İşte bu da
aslında Haçlı kalelerinde gördüğümüz bir sistem. Orta Çağ filmlerinde belki hatırlarsınız, işte düşmanlar kaleye doğru girerler. Tam kale kapısına içeri girecekleri zaman üstlerine bir kepenk benzeri bir parmaklık kapanır. Bazıları altında ezilir ve bir bölümü de içeri giremezler. İşte o portcullis denilen yapıyı bu İznik surlarında yapmışlar. Tabi dediğimiz gibi Batı etkisi, yani Haçlıların döneminde yapılan şeyler bunlar ve tabi Haçlılar tabi buraya yapmış olamazlar ama Haçlılardan görüp Romalılar o dönemde yapmış olabilirler bunu. En azından böyle bir görüş var. Kapının yanındaki nişlerde heykeller varmış burada. Tabi küçük heykeller bunlar. Herhalde o kapıyı yaptıran Plancius Varus'un falan heykelleriydi. Daha geç dönemde de bu heykellerden sonra buraya baş melek Mihail'in freskosu çizilmiş. Hemen şunu da söyleyelim. Bu kent kapısında dediğimiz gibi İstanbul kapıda en dış tarafına çıktığınız zaman tuğlalı bir kapı var burada. 13. yüzyıla tarihlenen bir kapı bu. Laskarisler dönemine. Kapıya dışarıdan baktığınızda da bazı rölyefler görüyorsunuz. Bu rölyeflerin çok benzerleri Lefke kapıda da var. Orada da karşımıza çıkacak. Büyük bir ihtimalle etrafta olan bir zafer takın parçalandı ve bunları buraya taktılar daha sonraki dönemlerde. Şimdi devam ediyoruz. İstanbul Kapı'da aynı zamanda 3 nefli de küçük bir kilise var. Bunu da söylememiz lazım. Gerçekten ilginç bir kapı zaten. Kapının güneyindeki kemerli olan bir kapıda tiyatro maskları var. Bunu da söylememiz lazım. Yani kapıya kuzeyden girerseniz içeriye tiyatro masklarını görüyorsunuz. Bunları da şöyle söylüyor araştırmacılar. Kente girenler korksunlar diye buraya konulmuş diyor. Gerçekten çok korkutucu. Şimdi Lefke Kapı'ya gidiyoruz. Kentin doğusundaki kapı. Neden Lefke Kapı diyorlar deniyor? Leukai denilen bir yerleşime gidiliyor buradan. Lefke Kapı'dan ve yine bir kitabesi var. Kitabesi İstanbul Kapı'daki kitabenin neredeyse aynısı zaten. Yine portcullis var. Dediğimiz gibi o parmaklıklı bölüm, işte Haçlı kalelerinden esinlenilen o parmaklıklı bölüm var. İmparator Karakallı'nın eşi Fulvia Plautilla'ya bir atfedilmiş bir de kitabe var aynı zamanda burada. Yine nişler var burada. Heykellerin durduğu nişler var. Heykeller tabii yok. Nerede? Allah bilir. Belki bir kazı yapsanız buradan da çıkacak heykeller. Bu da mümkün. Şimdi baş melek Mihail tabii daha sonra bu heykellerin yerini almış fresko olarak. Bu nişlerde Lefke Kapı'da yerini almış. Şimdi kentin güneyine iniyoruz. Yenişehir Kapı'ya gidiyoruz. Yani bu caddelerin uzantısındaki kapılardayız. İstanbul Kapı'yı gezdik. Lefke Kapı. Şimdi Yenişehir Kapı'ya geliyoruz. Kapı diğer iki kapıdaki gibi yan giriş ve nişlere sahip değil bu kapı. Daha değişik bir kapı. Ama yine portcullis var bu kapıda. Dediğimiz yapıdan var. Bir kitabesi var tabii. Nikyalıların muhteşem, görkemli yüce kenti ve suru konsül Augustus'un prefektusu, yüksek devlet memurları Valerius Macrianus ve kuratör Julius Antonius'un dönemlerinde Caesar, Marcus Aurelius, Claudius, Eusebius, Augustus, Pontifex Maximus'a, Kutsal Roma Senatosu'na ve Roma halkına adanmıştır diyor. Burada bir kitabede işte bu en son söylediği Caesar, Marcus Aurelius, Claudius dediği de İmparator Claudius Gothicus, milattan sonra 3. yüzyıl dönemi imparatorlarından. Roma İmparatorluğu'nda bir anarşi dönemi vardır. Yaklaşık 40 imparatorun bir 40 senede ortaya çıktığı ve neredeyse bunun 39'unun tamamen suikastla öldü. Birisinin sadece eceliyle öldüğü bir dönem, bir anarşi dönemi vardır. O dönemin imparatorlarından Claudius Gothicus'tan bahsediliyor. Gothicus adını da Gotları yenen imparator demek zaten. Aynı zamanda bunu başka imparatorlar mesela Particus derlerse Partları yenen imparator, Germanicus derlerse Germenleri yenen imparator demektir. Şimdi dördüncü ve son kapımıza geliyoruz. Göl Kapı'ya geliyoruz. Göl Kapı hakkında söylenebilecek çok bir şey yok. Çünkü ortada kapı yok. Tabii ki zamanında varmış fakat belki de yaşanan depremler nedeniyle kentin bu kuzey, güney, doğu, batı istikametindeki caddelerden batıya giden caddeyi takip ettiğinizde, yani Ayasofya'dan batıya doğru giderseniz göle ulaşıyorsunuz ve Göl Kapı oralarda bir yerdeymiş. Belki de gölün içindedir diyorlar. Belki daha öndeydi. Kentin kapısı paramparça oldu. Hiçbir şey kalmadı. Yol geçiyor zaten şu an oradan. Bunu bilemiyoruz ama Göl Kapı'dan günümüzde hiçbir şey kalmadığını en azından biliyoruz. Tiyatroya geliyoruz şimdi. Bu Roma tiyatrosu tonozlar üzerine inşa edilmiş. Anadolu'daki iki tane tam olarak düz bir araziye Roma mühendisliğinin başyapıtı olarak tonozlar üzerine inşa edilmiş bir yapı.
38 tane trapezoidal kemerleri var bunun. Yani bu ne demek? Aşağı doğru indikçe bu kemerler eğiliyorlar. Öyle ilginç bir kemer sistemi. 30 derece eğimli. İlk oturma sıralarında birinci sırada 19, daha yukarı çıktığınızda 11 sıra olan bir tiyatro. 4000 kişilik kapasitesi olduğu düşünülüyor. Ve gladyatör dövüşleri yapılmış bu tiyatroda. Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü tiyatronun oturma sıraları ile o orkestra bölümü arasında bazı büyük bloklar var. Bunlar da işte vahşi hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri yapılırken izleyicilerin, gladyatörlerin işte birbirlerine attıkları oklardan veya birbirlerine olan saldırılarını veya vahşi hayvanların seyircilere doğru kaçmasını önlenmesi için yapılmış. Buradan anlıyoruz. Şimdi bu tiyatro ile ilgili de bir tane de mektup var. Genç Plinus var bildiğiniz gibi. Daha önce biz yayınlarımızda bahsetmiştik bunu. Bu Bitinya Pontos eyaletinin valisi, yani bu bölgenin valisi, günümüzdeki Marmara bölgesiyle Karadeniz bölgesi Roma İmparatorluk döneminde Bitinya Pontos eyaletiydi ve bu eyaletin bir valisi vardı. Bu eyalet valisi İmparator Trajanus'a bu tiyatro ile ilgili bir mektup gönderiyor ve bir de cevap alıyor. Şimdi bu tiyatro ile ilgili 2000 yıl önce, yani 1900 yıl önce diyelim, İmparator Trajanus'a Plinus neler söylemiş? Gelin bakalım. Plinus'tan İmparator Trajanus'a: efendim, Nikea'daki, yani İznik diyor, eski adı Nikea buranın tabi, büyük bir kısmı inşa edilmiş ama yarım bırakılmış bir tiyatro için işittiğime göre, çünkü bu yapı hakkında gerekli araştırma yapılmadı diye de not düşmüş. 10 milyon sestertius'tan, yani bir para birimi sestertius fazla harcandı. Korkarım boşu boşuna. Çünkü ya yerin nemli ve yumuşak ya da taşların ince ve kolay ufalanabilir olmasından ötürü bina kocaman çatlaklarla ayrılıyor ve esniyor. Bu yapının tamamlanması mı, bırakılması mı ya da tamamen yok edilmesi mi gerektiği konusu hiç şüphesiz dikkate değer bir olgudur. Devam etmiş. Bunun arkasından Trajanus da ona şu cevabı veriyor: Nikealılar, yani İznikliler tarafından başlanmış olan bu tiyatro ile ilgili ne yapılması gerektiğini en iyi şekilde gözden geçirecek ve buna karar verecek olan kişi halihazırda bu konunun içinde olan sensin. Bana senin kararından haberdar olmam yeterli olacak diyor Trajanus. Açıkçası ne yaparsan yap beni bu işe bulaştırma demiş Trajanus. Şimdi devam ediyoruz. Kentteki kiliselere geliyoruz. Şimdi Roma dönemindeki kiliselere. Tabii günümüzde bunlardan özellikle Ayasofya Camii olmuş. Bu bir şu an cami. Ayasofya Camisi. 3 nefli bir bazilika Ayasofya Camisi. O dönemin kilisesi tabii. 3 kez tamir edilmiş. İçerisinde freskoları var. Bazıları 13. 14. yüzyıllara tarihlenen, bazıları 8. yüzyıla tarihlenen freskoları var. Arkosolyumları var. Yani lahitlerin durduğu böyle yarım yuvarlak nişleri var. Burada Deesis sahnesini görüyorsunuz içeri girdiğinizde. Hemen kapıdan içeri girdiğinizde Onfalyon isimli bir bölüm var. İmparatorların taç giydiği, üzerinde Laskaris hanedanının alamatif harekeleri olan zambak çiçeklerinin olduğu Onfalyon'u görüyorsunuz. Hemen yanında paraklasyon bölümü var. Onda çok güzel zemin mozaikleri var. İçerisi 3 nefli bazilika. Erken dönem yapıları bunlar. Daha sonra payeler korunmuş. 16. yüzyılda da Mimar Sinan tarafından Ayasofya yeniden ayağa kaldırılmış ve burada mihrabın yerine mihrabı rahat görebilmesi için, namaz saflarının, cemaatin mihrabı rahat görebilmesi için bu payelerin yerine kemerler atılmış Ayasofya Camisi'nde. Hemen buradan çıktığınız zaman Kimesis Kilisesi'ne geliyorsunuz. Bunun da bir fotoğrafını ve açık adresinin yerini tam olarak veririz burada. Kimesis diye geçiyor zaten. Meryem'in uykusu demek, Meryem'in ölümü demek Kimesis. Kiboryon tipli bir yapı. Günümüzde buraya geldiğinde hiçbir şey göremiyorsunuz. Neden göremediğimizi az sonra anlatacağım sizlere. Kiboryon tipli bir yapı. Yani bu yapı yaşadığı dönemde, burada bir çizimini, bir fotoğrafını da vereceğiz. 1922'ye kadar duruyor çünkü bu yapı. Kariye Camimize bizim benziyor. Şu günümüzde Kariye Camisi eski dönemin Kora Manastırı'na çok benziyor. 1676 senesinde John Cowell planını çıkarıyor bu yapının ve oradan biz biliyoruz. Şimdi sintronon var içerisinde. 6. yüzyıla tarihleniyor. Şimdi sintrononun olması bir yapıda zaten onun erken dönem yapısı olduğunu gösteriyor. Az önce incelediğimiz Ayasofya'da da bu vardı zaten, sintronon. Yani bu da
bir kilise babalarının, din adamlarının hiyerarşik bir sıraya göre oturdukları ve ayini oradan yönettikleri bir bölüm kiliselerin apsislerinde oluyor. Mesela bizim Ayasofya'da, İstanbul Ayasofya'sında bu yok. Hemen mesela ama Ayairini'de var. Ayairini'nin ilk yapılımı çünkü daha da eski. Efemya Martiryonu var İstanbul'da. Şu an toprak altında ama orada mesela var. Bu sinkrononu görüyoruz zaten. Şimdi burada müzede de bir mesela yazıt var. Buradan çıkartılmış, bu kiliseden çıkartılmış. Hyakintos ve Naukratios isimli din adamları bu kiliseyi yeniden yaptırdıkları için burada bir yazıt yapılmış. Kilisenin zemininde opus sektil döşemeler var ve bunlar halen yaşıyorlar. 1065 senesinde bir deprem geçiriyor bu. Duvarlardaki mozaiklerin resimleri var. Onları size göstereceğim burada. Yaşadığı dönemde fotoğrafları çekilmiş çünkü bunun. Yapının yaşadığı dönemde de Komnenos ve Laskaris hanedanına ait burada içinde lahitlerin olduğunu, buraya giren bizim seyyahlar bunları da söylüyorlar. Peki yapının başına ne geldi derseniz acı bir olay. 1922 senesinde Anadolu'da biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Biz Yunanlılarla savaşlar oluyor filan. Yunanlıların yaptığı kötü olaylara karşı biz de onlara bir cevap vermiş oluyoruz ve böylece bu yapı dinamitle patlatılıyor ve havaya uçuyor maalesef. Kimisiz kilisesi, o yüzden de şu an burada bomba patlamış gibi bir görünüm var. Nitekim maalesef gerçekten bir bomba patlamış. Şimdi Şeyh Bedrettin Sokağı'na gidiyoruz. Burada da bizi bir Roma dönemi yapısı karşılıyor. 3 nefli bazilikal planlı bir kilise bu. Şeyh Bedrettin Sokağı'nda gördüğümüz 20 çarpı 12 metre boyutlarında bir yapı. 2 evresi var yapının. Tarihlendirme olarak tabii 6. 7. yüzyıllara tarihleniyor. Daha sonrasında da herhalde 11. 12. yüzyıllarda yeniden bir ihyası var yapının. Narteks'in altında çok sayıda mezar var bu yapıda. Burada zaten bir planını da vereceğiz sizlere. Burada göreceksiniz. Bu da bir manastır kilisesi olduğunu düşündürtüyor açıkçası. Gerçekten İznik çok ilginç bir yer. Yani burada videosunu da veririz şimdi sizlere. Sokaklar arasında gezerken nerede böyle bir yeşillik görseniz hemen gidip bakmak istiyor insan. Gerçekten hemen bir şey çıkıyor karşınıza. Zaten büyük ihtimal evlerin altında da evler 2 katlı 3 katlı olduğu için neredeyse temelleri de fazla değil ve birçok şeyde yaşıyor. Şimdi Şeyh Bedrettin Sokak'taki kiliseden çıkıyoruz. Bir ismi yok bu kilisenin maalesef. Kime ithaf edildi bir ismi maalesef yok. Şeyh Bedrettin Sokak'taki kilise diye literatürde geçiyor. Şimdi ismi en azından tahmin edilen bir yapıya geliyoruz. Aziz Trifonos Kilisesi. Atatürk Caddesi ile Kumbaşı Sokak arasında tam köşesinde duruyor bu. Yani Atatürk Caddesi bu Ayasofya'dan, İznik Ayasofya Camisi'nden kuzeye doğru İstanbul Kapı'dan çıktığınız zaman Atatürk Caddesi, o caddede devam ederken hemen sol tarafta Kumbaşı Sokağı geldiğinizde köşede böyle yine bir yeşilliklerde bir yapı görüyorsunuz. Bu Aziz Trifonos Kilisesi. Yan neflerinden birisinin apsisinin temelleri halen duruyor. Kapalı Yunan açı planlı bir yapıymış bu. Günümüzdeki Hrami Ahmet Paşa Camisi'ne çok benziyor zaten. Yapı olarak onun da bir resmini veririz. İkinci Theodoros Laskaris'in kaynaklarda sarayın yakınında Aziz Trifonos'a atfettiği yapı bu olsa gerek. Çünkü bir rüya görüyor ikinci Theodoros Laskaris ve sarayının yanına bunu yaptırıyor. Şimdi bu bölgede bir saray olduğu düşünülüyor. Özellikle kentin kuzey batısında bir saray olduğu düşünülüyor ve bu 325'te Ekümenik Konsey'in yapıldığı sarayın da bu saray olduğu ve kilisenin de o yüzden de Aziz Trifonos'a atfedildiği, yani burada bir kilise var. Bu sarayın da burada olma ihtimali olduğu için de İmparator da rüyasında Aziz Trifonos'u görüyor ve onun rüyaya ithafen sarayının yanında bir kilise yaptırıyor. Bu kilisenin Aziz Trifonos Sarayı olduğu düşünülüyor. Dediğim gibi o sarayın da bu civarda olma ihtimali var. Şimdi diğer bir yapıya geliyoruz. Atatürk Caddesi'nde hemen aşağıya indiğinizde İzzet Peşte Sokak'ta Aziz Antonius adanan bir kilise var. Yani tahminen Aziz Antonius deniyor. Atatürk Caddesi de bu sefer Ayasofya'dan güneye doğru indiğinizde Atatürk Caddesi devam ediyor. Kenti zaten Kuzey Güney Caddesi'nin adına Atatürk Caddesi denilmiş ve o caddede aşağı doğru indiğinizde Yenişehir kapıya doğru giderken Atatürk Caddesi üzerinde İzzet Peşte Sokağı geldiğinizde bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Bu yapı
Araştırmacımız Schneider tarafından bulunmuş fakat tam tanımlanamamış. 1964 senesinde İznik Çini fırınları kazısı var. Burada İznik Çini fırınları kazısı yapılıyor ama bu sadece İznik Çini fırınlarını kapsamıyor. Birçok da kilise ortaya çıkartılıyor zaten. Hemen her yerden bir yapı çıktığı için. Bu yapı da Kiboryon tipli bir yapı. Yani bizim Kariye camimize şekline çok benziyor. 23 çarpı 20 metre ölçülerinde. 6. yüzyıla tarihleniyor aşağı yukarı ilk yapılışı. Çünkü içerisinde sintronon var. Dediğimiz gibi o apsiste kilise din adamlarının oturduğu sintronon var. Sintrononu görürseniz bir yerde erken dönem yapısı olduğunu aklınızda getirmenizi tavsiye edebiliriz. 1204 sonrasında yeniden tabii bir inşası var. Birkaç evresi olduğu düşünülüyor ve 2 evresi olduğu düşünülüyor. Hemen yanında da çok ilginç bir şekilde bu kilisenin hemen yanında bunu ben gittiğimde burada bir oto yıkamacı vardı. Onun hemen yanına geçtiğinizde de geç bir Roma hamamıyla karşılaşıyorsunuz. Onun da burada bir videosunu veririz. Onu da görebilirsiniz sizler. Bunun yanında İznik'te başka yapılar da var. İşte bunun yayınını yaptığımız Sualtı Bazilikası var. Hemen bu yine kuzeybatı taraflarında kentin İznik'in Arabacı Sokak'ta bir başka kilise daha karşılaşıyorsunuz. Dediğimiz gibi İstanbul Kapı içinde de bir kilisecik var. Tiyatroda da birkaç kilise var. Onları tiyatroyu anlatırken söylemeyi unuttuk. Tabii ki İznik'le ilgili çok fazla detay var. Şimdilik görüşmek üzere. Daha sonraki videolarımızı İznik'ten devam edeceğiz. İznik'in biraz da ilk dönem tarihinden Roma dönemi içerisindeki tarihinde ve tarihte yaşadığı olaylara değineceğiz. Bizi takip etmeye, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmaya devam edin. Görüşmek üzere.